Merhaba arkadaşlar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sesi duyduğunuz gibi kütür kütür, lezzetli mi lezzetli karışık bir turşu tarifi paylaşmak istiyorum. Gerçekten senelerce dursa bozulmayacak bir turşu tarifi hazırladım sizler için. Gelin dilerseniz turşumu nasıl hazırlamışım, hangi malzemeleri kullanmışım yapım aşamasında videomda sizlere anlatayım. Gördüğünüz üzere öncelikle büyük boy bir lahanamı yıkadım, temizledim ve doğradım. Tepsimin içerisine aldım. 1 kilo kadar da dış yüzünü soyduğum havuçlarımı bir aparat yardımıyla kalın halkalar şeklinde doğruyorum. Karışık turşu nasıl yapılır sorusuna cevap bulacağınız güzel bir video hazırladım sizler için. Umarım sizler de hazırladığınızda benim kadar beğenirsiniz. Gerçekten senelerce dursa bozulmayacak bir turşu tarifi hazırladım sizler için. Öncelikle havuçlarımı doğradıktan sonra yeşil domatesimi de ortadan ikiye bölerekten yarım kilo kadar yeşil domates kullandım tarifim için. Yeşil domateslerimi de ortadan ikiye bölüyorum. Gördüğünüz gibi yine turşuluk salatalıklarımı da gördüğünüz üzere uç kısımlarını alıp bıçakla ufak delikler atıyorum. 1 kilo kadar salatalık kullandım. Turşumu hazırlamak için. Ve kıl biberim vardı, yıkayıp temizlediğim kıl biberimin de uç kısımlarını alıyorum. Yine tarifim için yarım kilo kadar da kıl biber kullandım. Toplamda 14 kilo kadar turşu kuracağız tarifimizde. 2 tane 5 kiloluk kavanoz ve 4 kiloluk kavanozda 3 şişe turşu kuracağım. Görüyorsunuz biberlerimin 3 kısımlarını alıyorum ve sıra geldi kavanozlarımı doldurmaya. Öncelikle lahanamı dip kısmına dolduruyorum. Bastıraraktan lahanamı koyduktan sonra aralarına öncelikle yeşil domatesimi, havucumu güzel bir renk cümbüşü olsun diye ilave ediyorum ve kıl biberlerimi şöyle gelişi güzel aralarına ilave ediyorum. Gördüğünüz üzere biberlerini ilave ettikten sonra da salatalıklarını ekliyorum ve yine ara ara görüyorsunuz sarımsaklarımı aralarına ekleyerekten sıkıca bastıraraktan dolduruyorum. Yapımı gayet kolay. Lahanalarımı koyduktan sonra tekrar üzerine havuçlarımı, biberlerimi, gerçekten görüntüsü güzel bir turşu oluyor. Yine domateslerimi, salatalıklarımı, tekrar lahanalarımı ilave edip bastıraraktan dolduruyorum. Bütün aşamalarını sizler için çektim. Neyi ne kadar kullandığımı net bir şekilde nasıl hazırladığım videoda görünüyor. Yine
Aralarına hem renk hem de biraz turşuma acılık versin diye, bir lezzet versin diye içerisine 3 tane de Urfa biberi ekliyorum ve yine sarımsağımı 4-5 diş sarımsağımı da ilave ettikten sonra üzerine tekrar lahanalarımı bastıraraktan dolduruyorum. İlk kavanozumuzu doldurduk ve sıra geldi ikinci kavanozumuza. Bu kavanozumuz 4 kiloluk bir kavanoz. Yine lahanamı ekledikten sonra üzerine sarımsağını ve havucunu ilave ediyorum. Toplamda 3 baş sarımsak kullandım. Biberlerini ilave ettikten sonra aralarına salatalığımı, yine domatesimi bastıraraktan lahanamı, dilediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Sade lahanadan da hazırlayabilirsiniz. Hem bu şekilde rengi hem de lezzeti daha güzel olduğu için ben karışık hazırladım. Gördüğünüz gibi sarımsaklarımı ilave ettikten sonra aralarına yine salatalıklarımı ekliyorum ve üzerine tekrar bastıraraktan lahanamı koyup üzerine yine gördüğünüz gibi salatalık ve havuçlarımı ilave edip aralarına da Urfa biberi ve domatesini bastırarak ekledikten sonra yine lahanamı ve yine aralarına salatalıklarımı, lahanalarımı karışık bir şekilde dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz kavanozunuzun içerisine. Az önce de söyledim, toplamda 14 kilo kadar turşu hazırladım. 5'er kiloluk kavanozlarda, bir de 4 kiloluk kavanoz olmak üzere 14 kilo kadar karışık turşu tarifi hazırladım. Sizlere videomda göstermek istedim. Nasıl hazırladığımı görüyorsunuz. Gayet gelişi güzel. Her bir malzemenizi teker teker aralarına sarımsak ilavesi yaparak sizler de benim gibi ekleyebilirsiniz. Sade lahanadan da yapabilirsiniz. Lahanasız diğer malzemeleri karışık da yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde turşunuzu hazırlayabilirsiniz. Görüyorsunuz, bastırarak dolduruyorum. Kavanozum hazır ve üzerlerine toplamda öncelikle 5 kiloluk kavanozlara 5'er yemek kaşığı dolusu kaya tuzu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi 5 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu ilave ediyorum. Her bir kiloya 1 yemek kaşığı denk geliyor. 4 kiloluk kavanozuma da 4 yemek kaşığı tuzunu ilave ettikten sonra her bir kavanozuma 1 çay kaşığı kadar limon tuzumu ilave ediyorum. Limon tuzumu da ilave ettikten sonra su bardağı ölçümle gördüğünüz gibi sirkemi öncelikle her bir kavanoza 2 su bardağı kadar ekliyorum ve üzerine ilave yapıyorum. Görüyorsunuz, 3'er su bardağı oldu ve her bir kavanoza yarım yarım tekrar ilave ediyorum ve suyunu dolduruyorum. Her birinin su olarak içme suyu kullandım. İçerisine kesinlikle çeşme suyu kullanmıyorsunuz. İçme suyu ilave ediyorum. Kavanozların tepeleme ağzına çıkıncaya kadar
suyumu ekleyeceğim her bir kavanozuma. Yaklaşık kavanozlarım 8 gün kadar bekleyecek. Toplamda tekrarlamak istiyorum. 5'er kiloluk 2 tane kavanozum ve bir 4'er kiloluk kavanozum 14 kilo kadar turşu hazırladım. Karışık turşu ve gördüğünüz gibi ağzına çıkıncaya dek kavanozların suyunu ekliyorum. Her bir kavanoza suyunu doldurup ağızlarını kapatacağım. 8 gün kadar beklettikten sonra turşumuz yemeğe hazır olacak. Sizler de bu tarifle evinizde kolaylıkla karışık turşu tarifi hazırlayabilirsiniz. Eğer ki önceden hiç denemediyseniz kesinlikle denemenizi sizler için öneriyorum. Lezzetli ve kıvamı bozulmayacak bir turşu tarifi sizleri bekliyor kanalımda. Ağzını sıkı sıkıya kapatıp gördüğünüz gibi her birinin kavanozunu ağzını sıkı sıkıya kapatıp kenara alıyoruz. Yaklaşık 8 gün kadar kapalı bir yerde bekleyecek kavanozlarımız. 8 gün sonra yemeğe hazır turşularımız. Öncelikle ağzını kapattıktan sonra şöyle bir çalkalıyorum. Bütün malzemeler birbirine suyu karışsın diye. Gördüğünüz gibi 8 gün kadar bekleyen turşum yemeğe hazır. Renginden de görüyorsunuz turşuyu. Gerçekten kütür kütür bir turşu tarifi kanalımda sizleri bekliyor. Eğer ki videomu beğenirseniz, sevdiklerinizle paylaşırsanız, benden desteğinizi esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Gördüğünüz üzere gerçekten güzel bir turşu tarifi kanalımda sizleri bekliyor. Sizler de bu tarifle kolaylıkla turşu tarifi hazırlayabilirsiniz. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Görüyorsunuz turşumun görüntüsünü, lezzeti de bir o kadar güzel oldu. Kütür kütür lezzetiyle kanalımda sizleri bekliyor. Karışık turşu tarifim.